gerçekten hakikati mi görüyoruz? Yoksa yalnızca kendi alışkanlıklarımızın ve korkularımızın o derin hipnozunu mu izliyoruz? Ya gördüğümüz şeylerin hiçbiri kendi başına mutlak bir hakikat değilse? Ya onlara hakikat niteliğini veren, sadece ama sadece bizim onlara verdiğimiz anlamsa? 20. yüzyılın en özgün ruhsal düşünürlerinden biri olan Walter C. Lanyon, Körlerin Gözleri yani The Eyes of the Blind adlı eserinde tam da bu muazzam sorunun, bu devasa yanılgının peşine düşüyor. Şimdi bu derin yolculuğa başlarken şunu en başından netleştirelim. Lanyon'un odaklandığı şey kesinlikle modern dünyanın anladığı şekliyle o yüzeysel pozitif düşünme pratiği değil. Ya da dış dünyadaki koşulları zorla, inatla değiştirmeye çalışacağınız zihinsel teknikler silsilesi hiç değil. Hayır, Lanyon'un ilgilendiği şey çok daha temel, çok daha köklü bir şey. Görme eyleminin ta kökenindeki büyük değişim. Asıl mesele daha olumlu düşünmeye çalışmak değil, dünyaya baktığımız o yeri kökten değiştirmektir. Karşımıza çıkan en çarpıcı kavramlardan biri, onun çift görüş dediği o trajik bölünmüşlük halidir. Bir yandan içten içe yaşamın ilahi olanın kusursuz bir bütünlük taşıdığına inanmak isteriz ama diğer yandan her sabah uyandığımızda gördüğümüz o kaotik koşulları, faturaları, hastalıkları, eksiklikleri mutlak gerçek kabul ederiz. Lanyon'un bakış açısına göre insanın asıl büyük trajedisi hakikatten ayrılmış olması değildir. Asıl trajedi sadece görünüşlerin yarattığı o yoğun, boğucu sisi hakikatin kendisi sanmasıdır. Zaten kitabın adına da ilham veren şu meşhur körlük kavramı fiziksel olarak görme yetisini kaybetmekle ilgili değil. Lanyon'un tanımına göre gerçek körlük görememek değildir. Gerçek körlük, görünüşü o sahte kabuğu hakikat sanacak kadar uzun süre aynı yerden bakmaktır. İki gözümüz ardına kadar açık olabilir, etrafı cam gibi net görüyor olabiliriz. Sadece yıllardır taşıdığımız hükümlerden, korkulardan, hayal kırıklıklarından ve beklentilerden bakıyorsak, bizler maalesef körüz. Bir hastalığa bakıp onun son sözü olduğuna inanmak, sınırı görüp sınırın gerçek olduğuna hükmetmek, işte asıl körlük, görünüşlerin o sessiz hipnozuna tamamen teslim olmaktır. Peki çaresi ne? Lanyon'un felsefesinin kilit taşlarından biri işte burada devreye giriyor, bölünmemiş bakış. İncil'de geçen o çok bilindik, gözün sağlamsa bütün bedenin aydınlık olur ifadesini Lanyon fiziksel bir göz sağlığı olarak kesinlikle okumaz. Ona göre bu, odaklanmış, bölünmemiş ve tek bir mutlak idrake yönelmiş bir bilincin tarifidir. Bu bölünmemiş bakış, aynı anda hem hakikate hem korkuya paye vermeyen bir duruştur. Sonsuzluğa inanırken bir yandan da görünüşlerin o eksik, o korkutucu hesabına teslim olmayan, korkuya boyun eğmeyi kesinlikle reddeden, sarsılmaz birleşik bilincin ta kendisidir. Görme eylemindeki bu inanılmaz dönüşüm, işitme eylemi için de birebir geçerlidir Lanyon'un dünyasında. O, insanı yanılsamada, o sahte dünyada tutan insan inançlarının o kalın perdesi nihayet yırtıldığında, işiten kulakların açılacağını söyler. Sağırların duyması, kulağın fiziksel olarak sesi algılaması değildir. Asıl duymak, hakikatin o sessiz, o derin sesine yeniden duyarlı hale gelmektir. İnsan görünüşlerin, dünyanın gürültülü çığlıklarını duymaya devam edebilir. Koşullarınız anında sihirli bir değnek değmiş gibi değişmemiş olabilir. Fakat bölünmemiş bir bakışa ve işiten kulaklara sahip olduğunuzda artık o dışarıdaki gürültünün içinizdeki hakikatten daha büyük olduğuna inanmayı bırakırsınız. O gürültü anlamını yitirir. Walter Lanyon bu vizyonla bizi formların ve geçici koşulların o karanlık gölge dünyasından ruhun gerçek, sarsılmaz ışığına doğru bir yolculuğa davet ediyor aslında. Lanyon'a göre insan aklı her zaman dışarıdan içeriye doğru çalışır. Görünüşlere bakar, onlara aldanır ve bir yargıya varır. Bu yüzden de her zaman yanılır. Oysa gölge sadece ışığa sırtımızı döndüğümüzde ya da ışığın önüne bir şey geçtiğinde doğal olarak beliren bir yansımadan ibarettir. Siz ışığa adım attığınız an ruhun o değişmez, ebedi ışığı tüm varlığınızı aydınlatır, o çok korktuğunuz formlar dünyasındaki gölgelerse sadece geçici birer yansıma olduklarını itiraf edip silinmek zorunda kalırlar. Walter C. Lanyon,
kutsal metinlerde karşımıza çıkan mekanları bildiğimiz coğrafi, fiziksel yerler olarak okumaz. Onun için bunlar bilincimizin o büyük uyanış haritasındaki psikolojik duraklardır. Mesela çöl. Çöl, insan inançlarının ve kuru, işe yaramaz dünyevi öğretilerin yarattığı o zihinsel kuraklığı, o içsel ıssızlığı simgeler. Sonra dağ. Dağ, hakikatin ve o bölünmemiş, berrak vizyonun en yüksek zirvesidir. Zihnin çıkabileceği en duru yerdir. Ve kapı. Dışarıdan zorlanarak, ittirilerek açılan bir şey asla değildir. Tamamen içeriden dışarıya doğru gerçekleşen o sessiz, derinden gelen ifşanın, idrakin açılışıdır. Yani tüm bu sembolik yolculuklar dışarıda bir yerlerde değil, bütünüyle sizin iç dünyanızda yaşanır. Bunun en güzel örneklerinden biri Lazarus'un mezarıdır. İncil'deki en çarpıcı, en bilindik mucizelerden biri olan Lazarus'un diriltilmesi, kelimenin tam anlamıyla sarsıcı bir metafora dönüşür. Lanyan'a göre Lazarus, öyle binlerce yıl önce yaşamış tarihi bir figürden ziyade, şu an kendi içimizde ölü kabul ettiğimiz, artık bitti, buradan dönüş yok dediğimiz o karanlık köşedir. Yaşam, tam da bizim bittiğini sandığımız, umudumuzu tamamen kestiğimiz o karanlık yerde, o imkansızlığın tam ortasında, bütün ihtişamıyla ve capcanlı mevcuttur aslında. İşte bu yüzden mezar, sadece önüne büyük bir taş yuvarlanarak kapatılmış fiziksel bir boşluk, bir çukur değildir. Mezar, insanın artık bitti dediği, teslim olduğu o inançların dönüştüğü, kendi elleriyle ördüğü o karanlık zihinsel hapishanedir. Gerçek dirilişin yaşanabilmesi için önce bu zihinsel mezardan hakikatin gür sesiyle dışarı çağrılmamız ve o ağır, sınırlayıcı insan inançları taşını yerinden söküp atmamız gerekir. Ve işte şimdi Lanya'nın düşünce sisteminin felsefi zirvesine geliyoruz. Ben, benim. Kutsal metinlerde sıkça geçen bu gizemli ifade, Lanyon'a göre saf mevcudiyetin ve insanın içindeki o muazzam ilahi otoritenin en sade, en çıplak ve en sarsılmaz ifadesidir. Benim demek, insanın varoluşunun temelidir, omurgasıdır. Henüz hiçbir koşulun, hiçbir sınırın, hiçbir etiketin ve dış dünyanın onu şekillendirmediği o mutlak, sonsuz ve tertemiz saf varlık halidir bu. Peki ne oluyor da biz bu mutlak varlığa sınırlar koyup kendi kendimizi hapsediyoruz? İnsan sadece benim dediğinde o sadece vardır. Sınırlama, acı ve trajedi tam da bu saf varlığın ardından gelen o felaket ek kelimelerle başlar. Siz ben hastayım, ben yetersizim, ben yalnızım dediğinizde görünüşler dünyasından aldığınız bu sahte isimleri o pırıl pırıl saf varlığınıza acımasızca yapıştırırsınız. Hayatta acı çekmemizin yegane nedeni kendi ellerimizle koyduğumuz bu sıfatların yarattığı sınırlara yine kendimizi inandırmamızdır. İşte tam da bu sahte kimliklerden, bizi yıllarca hapseden, nefessiz bırakan o ağır sıfatlardan kurtulduğumuz an, gerçek bir uyanış anıdır. Bütün bu sonradan eklenmiş, üzerimize zorla giydirilmiş sınırları çıkarıp attığımızda ve ruhun hakiki ışığına adım attığımızda, o içimizdeki benim, o saf, kirlenmemiş, pırıl pırıl haliyle parlamaya başlar. Walter C. Lanyon, büyük uyanışın inanılmaz bir ruhsal özgürleşme anı olduğunu, insanın nihayet o asıl kimliğini, kendi muazzam ışığını kucakladığı an olduğunu çok güzel ifade eder. İncil'deki söz insan olup aramızda yaşadı ifadesi çok pratik bir anlama gelir. Bir insan sağlık hakkında sabahlara kadar konuşabilir, bolluk üzerine yüzlerce kitap okuyabilir, huzur hakkında harika zihinsel analizler yapabilir. Fakat görünüşlerin ilk baskısında, dış dünyadaki ilk sarsıntıda bütün bu düşünceler bir anda dağılıp gidiyorsa, söz hala sadece zihinde dolaşan zayıf bir kavramdır, beden bulmamıştır. Hakikat, insanın doğal ifadesi, sarsılmaz duruşu, karar alma biçimi, hatta o derin sessizliği haline gelmelidir, bedende yaşamalı, ete kemiğe bürünmelidir. Bütün bu içsel uyanışın en nihai amacı, maddenin ruhsallaşması ve ruhun maddeselleşmesidir. Yani Lanyon'a göre beden ve ruh birbiriyle savaşan iki ayrı alan değildir. Asıl amaç, fiziksel olanla ruhsal olan arasındaki o görünmez sınırları eritmek ve insanın bütünüyle tek, yekpare ve ayrılmaz bir birliğe ulaşmasıdır.
Bu birlik idraki, insanla ilahi olan, maddeyle ruh arasındaki tüm o yorucu ikiliği, o kahredici ayrılığı kökten bir daha geri dönmemek üzere yok eder. İnsan ile ruhunu, bedeniyle ilahi kaynağını ayırmaya çalışmak, bütün zihinsel bölünmüşlüğümüzün ve çektiğimiz dünyevi acıların asıl kaynağıdır. Oysa bu iki kutup aslında her zaman en başından beri birdir. Ve böylece insan, Lanyon'un sıkça bahsettiği o hazırlanmış yere ulaşır. İncil'de vaat edilen bu hazırlanmış yer, Lanyon'un perspektifinde öldükten sonra gidecek uzak bir cennet veya dış dünyada mücadeleyle kazanılması gereken bir makam, bir mevki değildir. Burası, insanın hakikat içinde dinlenebildiği içsel bir sığınaktır. Şimdidir. O yere ulaştığınızda her gecikmede umudunuzu, her belirtide güveninizi, karşınıza çıkan her eksiklikte kendi özünüzü kaybetmezsiniz. Çünkü dayandığınız temel, ayak bastığınız o zemin artık dışarıdaki o sürekli değişkenlik değil, içeride tanıdığınız o büyük, sarsılmaz, değişmezliktir. Koşullarımız düzeltildiğinde, borçlar bittiğinde ya da hastalık geçtiğinde belirecek bir yer değildir. Koşullar dışarıda ne söylerse söylesin, şu an içinizde var olan ve sadece sizin onu idrak etmenizi bekleyen hakikatin temelidir. Lanyon'a göre diriliş, tam da şu an yaşayanların, yani nefes alan, kalbe atan o insanların kendi içlerindeki kırılmaz, bozulmaz gerçek doğalarına, asıl kimliklerine uyanışıdır. Görünüşün o mutlak sandığımız otoritesinden sıyrılıp, bizi ezen o insan inançlarının ağırlığından bir anda kurtulup, ruhun ve bedenin mükemmelce birleştiği o yepyeni duruma, hakiki yaşama, tam şu an uyanmaktır. Dirilişle birlikte insan bedeni artık saf bir tapınağa dönüşür. Tapınak, dışarıda taşlardan, tuğlalardan inşa edilmiş görkemli bir yapı değildir. Zihin, ruh ve bedenin kusursuz bir uyum içinde, hiçbir pürüz olmadan tek bir bütün olarak hareket ettiği o arınmış, o tertemiz insanlık durumudur. Burası, o bahsettiğimiz, bölünmemiş bakışın, hakikatin hiçbir dışsal engelle karşılaşmadan, hiçbir dünyevi korkuya takılmadan, varlığınızdan özgürce aktığı o tertemiz, kutsal bir varoluş alanıdır. Bütün bu yapboz parçalarını birleştirdiğimizde, Lanyon'un bize sunduğu manzara gerçekten tek kelimeyle muazzamdır. Bu kusursuz birliği kendi içinizde, sessizce, direnmeden kabul ettiğinizde, varoluşunuzun her bir yönü bir daha geri dönülmez bir şekilde dönüşür. Çabalamayı, o dış dünyayı zorla düzeltmek için savaşmayı bırakırsınız. Sadece o derin, sarsılmaz huzurun ve birliğin içinde varoluşunuzun saf idrakiyle öylece kalırsınız. Mücadele edilecek bir dışarısı zaten yoktur. Sadece hatırlanacak ve bütünleştirilecek bir içerisi vardır. İnsan, hakikati zihnen ezberlediği, ona dair kitaplar okuduğu an değil, onu tüm benliğiyle, yaşayarak tanıdığı an değişir. Şimdi o kilit soruyu kendinize sorun. Bütün bu görünüşlerin, hastalıkların, büyük başarıların ve bitmek bilmeyen endişelerin arkasında siz aslında neyi gerçek kabul ediyorsunuz? Dünyanın size her gün gösterdiği, sürekli şekil değiştiren o geçici gölgeleri mi? Yoksa bütün bu dalgalanmaların, bütün bu kaosun ardında varlığını hiçbir zaman kaybetmeyen o sessiz, tekil ve muazzam gerçekliği mi? Seçim tamamen sizin.